Yıllar sessizce geçti. Kundaktaki çocuk, bozkırın rüzgarıyla büyüyen genç bir delikanlıya dönüştü. Semetey. Daha küçük yaşlardan itibaren yaşıtlarından farklıydı. Fakat onu farklı yapan yalnızca gücü değildi. Öğrenme azmi, sabrı ve vazgeçmemesiydi. Temirhan'ın en tecrübeli alpleri onu yıllarca eğitti. At binmeyi, yay germeyi, kılıç kullanmayı ve bozkır töresini öğrettiler. Semetey ise her öğrendiğini yalnızca tekrar etmiyor, üzerine yenisini ekliyordu. Henüz çocuk sayılacak yaşta. En sert tayları ehlileştirmeyi öğrenmişti. En ağır yayları çekebilmek için geceler boyunca tek başına çalışıyordu. Kendisinden yaşça büyük savaşçılarla yaptığı talimlerde bazen yeniliyor. Ama her yenilgiden sonra yeniden ayağa kalkıyordu. Yıllar geçtikçe onu eğiten alpler birbirlerine aynı sözü söylemeye başladı. Bu çocukta başka bir cevher var. Bu çocukta başka bir cevher var. Semetey ise bütün bunların nedenini bilmiyordu. Yalnızca içinde tarif edemediği bir çağrı hissediyordu. Sanki bozkır onu ismiyle çağırıyordu. Bir gün Buhara'nın dışındaki bozkırda yabani bir at sürüsü görüldü. Sürünün başındaki kara doru aygır yaklaşan herkesi geri püskürtüyordu. Genç atlar denedi, tecrübeli süvariler denedi. Hiçbiri başarılı olamadı. Kalabalığın arasından sessizce Semetey çıktı. Yaşlı savaşçılar onu durdurmak istedi, Henüz vakti değil. dediler. Semetey cevap vermedi. Yavaş adımlarla kara doruya doğru yürüdü. İnsanla hayvan. Uzun süre birbirlerine baktılar. Semetey ne kırbaç kaldırdı, ne bağırdı. Ne de onu zorlamaya çalıştı. Sadece elini yavaşça uzattı. Kara doru önce hırçınlaştı, şahlandı, toprağa eşeledi, sonra hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu. Yavaşça başını eğdi. Semetey usulca sırtına bindi. Bir an sonra kara doru, rüzgar gibi bozkıra doğru koşmaya başladı. Onu izleyen herkes nefesini tutmuştu. Yaşlı alplerden biri fısıldadı. Bu yalnızca ustalık değil. Bir diğeri gözlerini Semetey'den ayırmadan devam etti. Bozkır kendi sahibini tanıdı. Kanıkey uzaktan oğlunu izliyordu. Yüreği hem gururla hem de endişeyle doluydu. Çünkü yıllardır kaçmaya çalıştığı kader. Artık yavaş yavaş Semetey'e yaklaşmaya başlamıştı. Ve Semetey'in henüz bilmediği bir gerçek vardı. Bozkır, Manas'ın oğlunu geri çağırıyordu. Aradan yıllar geçmişti. Semetey artık çocuk değildi. Kılıcı ustalaşmış, aklı olgunlaşmış. Fakat yüreğinde hala cevabını bulamadığı sorular vardı. Çocukluğundan beri aynı bakışlarla karşılaşıyordu. Kimi ona hayranlıkla bakıyor, kimi ise derin bir saygıyla susuyordu. Fakat hiç kimse bunun nedenini söylemiyordu. Bu yüzden annesine defalarca aynı soruyu Ben sordu. kimim? Neden herkes bana farklı davranıyor? Neden geçmişimizden söz etmiyorsun? Kanıkey her defasında sustu. Çünkü bazı gerçekler onları taşıyabilecek bir yürek olgunlaşmadan söylenmezdi. Fakat artık o gün gelmişti. Bir akşam güneş Tanrı Dağları'nın ardından yavaşça çekilirken Semetey, gel benimle. Semetey'i otağın dışına çağırdı. Bozkır sessizdi. Gökyüzü kızıl renge bürünmüş. Rüzgar bile sanki o anı bekliyordu. Kanıkey uzun süre konuşmadı. Sonra ağır adımlarla otağın içine girdi. Yıllardır kimsenin dokunmadığı büyük sandığın önünde durdu. Titreyen elleriyle kapağını açtı. İçinden eski bir yay çıkardı. Sonra işlemeli bir kılıç, bir miğfer ve kurt başlı sancak. Semetey şaşkınlıkla baktı. Kanıkey derin bir nefes aldı. Gözleri dolmuştu. Bu silahlar kimin? Artık öğrenme vaktin geldi. Onlar babanındı. Semetey'in yüreği hızla çarpmaya Babama başladı. ne oldu? Kanıkey gözlerini uzaklara çevirdi. Sanki yıllar önce bıraktığı talas yeniden gözlerinin önündeydi.
Sonra ağır ağır konuştu. Babanın adı Manas'tı. O isim otağın içinde yankılandı. Semetey ilk kez duyduğu bu adı usulca tekrar etti. Manas. Kanıkey konuşmasını sürdürdü. Baban yalnızca benim eşim değildi. O, Kırgız ilini bir araya getiren Kaan'dı. Mazlumun umudu, düşmanın korkusuydu. Onun ardından yalnız biz değil, bütün Bozkır yetim kaldı. Semetey'in gözleri sandığın içindeki emanetlere çevrildi. Biraz önce yalnızca eski silahlar gibi görünen her şey. Artık bir milletin hafızasıydı. Kanıkey dizlerinin üzerine çöktü. Seni korktuğum için saklamadım. Seni yaşatabilmek için sakladım. Eğer o gün Talas'ta kalsaydık, bugün burada olamazdın. Semetey'in gözlerinden ilk kez yaşlar süzüldü. Hayatı boyunca adını koyamadığı boşluk bir anda anlam kazandı. Neden farklı olduğunu, neden herkesin ona başka gözlerle baktığını, neden annesinin her gece aynı duaları ettiğini artık biliyordu. Kanıkey son kez konuştu. Bugüne kadar seni ben büyüttüm. Bugünden sonra seni kendi kaderin büyütecek. Uzun bir sessizlik oldu. Semetey ağır adımlarla sandığa yaklaştı. İki eliyle babasının kılıcını kavradı. Çelik. Gün batımının son ışıklarıyla parladı. Genç yiğit başını göğe kaldırdı. Ne bağırdı, ne de öfkeyle haykırdı. Yalnızca derin bir kararlılıkla fısıldadı. Babamın adını yaşatacağıma, atalarımın töresini koruyacağıma, halkımı yeniden bir araya getirmek için ömrümü adayacağıma ant içerim. Kanıkey gözyaşlarını tutamadı. O an karşısında duran artık yalnızca oğlu değildi. Manas'ın emaneti. İlk kez kendi kaderine doğru yürümeye başlamıştı. Ve Bozkır. Yıllardır beklediği ismi yeniden duymaya hazırlanıyordu. Semetey. O geceden sonra artık eski Semetey değildi. Kanıkey'in anlattığı her söz yüreğinde yankılanıyordu. Nereye baksa babasının izlerini arıyordu. Rüzgarın uğultusunda, atların kişnemesinde, gece göğünü süsleyen yıldızlarda. Artık biliyordu kaderi. Buhara'da tamamlanmayacaktı. Asıl yolculuk şimdi başlıyordu. Sabah olduğunda uzun süre tek başına Bozkır'a baktı. Yıllarca yaşadığı bu topraklara minnettardı. Fakat yüreği artık başka bir yurdu çağırıyordu. Kanıkey oğlunun gözlerine baktığında hiçbir şey sormadı. Çünkü cevabı çoktan görmüştü. Semetey kararını vermişti. Yurduma döneceğim. Yalnızca babamın mezarını görmek için değil, onun yarım bıraktığı emaneti tamamlamak için. Temiran torununun kararını öğrendiğinde uzun süre sessiz kaldı. Gururla. Kaygı arasında gidip geldi. Sonunda ayağa kalktı, Semetey'in omzuna elini koydu. Bugüne kadar seni torunum olarak korudum. Bugünden sonra seni Manas'ın oğlu olarak uğurluyorum. Yolun açık olsun. Buhara'da günlerce hazırlık yapıldı. En iyi atlar seçildi, en sağlam yaylar gerildi. Kılıçlar bilenip eğerler hazırlandı. Kanıkey, yıllardır gözünden bile sakındığı kurt başlı sancağı dikkatle katladı. İki eliyle Semetey'e uzattı. Bu sancak, yalnızca babanın taşıdığı bir sancak değildir. Bu, Kırgız ilinin sana emanetidir. Semetey sancağı iki eliyle aldı. Başını eğerek öptü. O an, omuzlarındaki yükün ağırlığını ilk kez gerçekten hissetti. Kafile yola çıktığında, Buhara halkı sessizce onları uğurladı. Ne davullar çalındı, ne toy kuruldu. Çünkü bu bir zafer dönüşü değil, bir milletin yeniden ayağa kalkma yolculuğuydu. Bozkır yeniden önlerinde uzanıyordu. Gündüz güneş. Gece yıldızlar yollarına eşlik etti. Geçtikleri her ovada aynı özlemle karşılaştılar. Manas zamanında yollar güvenliydi. Manas zamanında obalar birdi. Manas zamanında çocuklar korkusuz büyüdü.
her anlatılan hatıra. Semetey'in omuzlarındaki yükü biraz daha ağırlaştırıyordu. Bir akşam yüksek bir tepenin üzerinde konakladılar. Kanukey sessizce batıyı işaret etti. Orası Talas'a giden yoldur. Semetey uzun süre ufka baktı. O toprakları hiç görmemişti. Fakat yüreği orayı yıllardır tanıyormuş gibiydi. Sanki Talas sessizce onu çağırıyordu. Kanukey oğlunu izledi. Yıllar önce kucağında taşıdığı çocuk. Artık bir milletin umudunu taşıyan genç bir alp olmuştu. İçinden sessizce dua etti. Ey Manas! Emanetin artık yurduna dönüyor. Ve böylece yıllar önce karanlığın içinde başlayan kaçış bu kez gün ışığında bir dönüş yolculuğuna dönüştü.